Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık her zaman olduğu gibi ama güzellik çerçevesinde sağlık. Hep altını çiziyorum. Bugün saç ekimini konuşacağız. Tabii ki hanımları da ilgilendiriyor ama özellikle beyler TV8 ekranları başına diyorum ben. Sizler çaylarınızı kahvelerinizi içerken saç ekimiyle ilgili bütün detayları konuşmak üzere medikal estetik hekimimiz Doktor Orçun Özkahraman şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de böyle sağlık çerçevesinde bazen de böyle güzellik konuşmak istiyoruz. Saç ekimi Türkiye'de çok başarılı. Evet. Esasında dünyada bayağı bir numara En gibiyiz önde, değil mi? aynen En öyle. öndeyiz. Sizlerin sayesinde. Teşekkürler. Hemen saç ekimi nedir diye başlayalım. Saç ekimi, dökülmeye dirençli olan saç tellerinin genelde arka ve yan bölgelerden alınıp saç olmayan ya da seyrek alanlara aktarılması işlemidir. Biz yeni bir saç çıkarmayız. Var olan saçı alıp başka yere aktarırız en Esasında basit. gayet organik bir süreç değil mi? Evet, aynen öyle. Yeni yani sıfırdan bir şey eklemiyoruz biz. Eklemiyoruz. Peki saç neden dökülür? Saç dökülmesinin bir sürü sebebi olacağı gibi en çok bilinen sebepleri genetiktir genelde. Genetik saç dökülmelerinde de DHT adı verdiğimiz bir hormon var. Bu arkadaki saçlar bu hormona dirençli oluyor. Biz o yüzden oradan saçları alıp ekiyoruz. En önemli sebep genetik olmanın yanı sıra belli başlı hastalıklara bağlı dökülebilir. İlaç kullanımına, hormon değişikliklerine, strese bağlı dökülmeler olabilir. Önce sebebi bulmak gerekir ekim yapmadan önce. Bir de erkek tipi saç dökülme var değil mi? Evet, en bilineni, en çok karşılaştığımız erkek tipi saç dökülmesi ki kadınlarda da görülüyor bu erkek tipi saç dökülmesi. Genel ismi bu şekilde oluyor. Evet. Erkek tipi deyince o dökülen saçların geriye gelmemesi gibi bir şey mi söz konusu oluyordu? Geriye gelme ihtimali daha az oluyor. Daha az. Çünkü hormon sebepli oluyor bunlar. Peki kimler saç ekimi için uygundur? Herhangi bilinen başka bir sağlık sorunu yoksa kişilerin ekim için toplayacağımız saçlar yani donör alanındaki saçları elverişli ise aslında hemen hemen herkes saç ekimine uygundur diyebiliriz. Kimlerin saç ekimi yapılamaz diyelim bir de tabii. Yapılamaz için de yine kişinin sağlığını öncelikle değerlendirmemiz gerekir. Mesela kontrolsüz diyabeti olan kişilerde saç ekimine dikkat etmek gerekir. Altta yatan bir kalp hastalığı olan kişilerde Kronik hastalıklar. kronik hastalıklar çok önemli. Ekim yapılacak alanda aktif bir cilt hastalığı var mı? Kişinin ekim yapılacak günde vücudunda bir enfeksiyon var mı? Kontrolsüz tansiyon var mı? Bunlar çok önemli. Çünkü biz ekimde kanamayı engellemek için adrenalin kullanıyoruz bir miktar. Özellikle mesela kalp hastalığı varsa bununla etkileşebiliyor. Belli durumlarda dikkat etmek ya da hiç yapmamak gerekebilir. O zaman anladığım kadarıyla saç ekimi yapılmadan önce kan testi, tam kan testi değil Aynen mi? öyle, çok önemli. Bakıyorsunuz. EKG. EKG yine istiyorsunuz. Akabinde kullandığı ilaçlar, Çok düzenli önemli. kullandığı ilaçlar, hani rutininde. Bunların hepsini ve Hepsini takip etmek evet, lazım. hepsi çok mühim yaptıracak kişi için. Bir de bunlarla birlikte sigara kullanımı var mı yok mu yanlış bilmiyorsam. En önemli Sizler için çok mühim. En önemli faktörlerden biri hem ekim başarısını ciddi oranda etkileyebiliyor hem de kişinin genel sağlığı açısından çok önemli etkileri İyileşmeyi olabiliyor. yavaşlattığı Çok için. yavaşlatıyor kesinlikle. Evet, bu sefer sizin o yaptığınız güzel işlemi de İyi sonuç olumsuz yönde alamıyor. etkiliyor. Ne yapıyorsunuz, nasıl baş ediyorsunuz bu konuda? Yani en yapabileceğimiz ilk tavsiye tabii ki bırakması. En azından o süreçte. En azından bir haftalık süreçte ya da bir gün öncesi, bir 4-5 gün sonrası bırakamıyorsa da ne kadar azaltabiliyorsa bizim sonucumuzun başarısı için o kadar iyi oluyor. Yani evet, o da sonuçta kolay bir süreç değil. Emek Evet. veriyor, belli bir para ödüyor, kendi değil mi zamanını veriyor. Aynen öyle. Hani içmeyecek onu. Evet, birkaç gün dikkat etmesi Birkaç gerekiyor. gün dikkat etmesi gerekiyor. Peki kadınlara da saç ekimi yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki sadece şöyle bir farklılık olabiliyor. Erkeklerdeki saç dökülmesi genelde daha çok genetik tip dökülme, ön taraflarda ağırlıklı bir dökülmeyken kadınlarda daha çok diffüz yani genel bir saç seyrelmesi ya da azalması olabiliyor. Bu yüzden önce sebebi yeterince ayrıntılı ortaya koyup donör alanındaki, toplayacağımız alandaki saçların kalitesine bakıp düzgün planlama yapmak gerekiyor. Düzgün bir yaklaşımla aynı derecede güzel sonuçlar elde edebiliyoruz kadınlarda da.
Kaç tip saç dökülmesi vardır diyeceğim. Erkek tipini öğrendik. Diğerleri. Bunda da yine aslında skala çok geniş olmasına rağmen bizim klinikte en sık karşılaştığımız 3 tip saç dökülmesi var. Androjenik alopesi, yani erkek tipi saç dökülmesi olarak bildiğimiz saç dökülmesinin hem erkek hem kadın tipi olarak başlıklandırabiliriz. Üçüncü olarak da diffuse, yani genel seyrekleşmeyle kendini gösteren saç ekimini söyleyebiliriz. Bunlar en sık gördüklerimiz. En sık gördükleriniz. Tepe bölgesi saç ekimi tutar mı? Bunu da genelde hastalarımız çok soruyor. Tepe bölgesinde tabii ki saç ekiminde iyi sonuçlar elde edebiliriz. Ancak oradaki kan dolaşımı diğer taraflara göre biraz daha azdır. Doku biraz daha kalındır. Farklı saç yönleri o bölgede daha fazla kendini gösterebilir. O yüzden planlamayı düzgün yapmak, ekilen saçların açısını o bölgeye göre düzgün ayarlamak lazım. Bunlar yapıldığı sürece aynı başarıyı tepede de elde edebiliriz. Güzel. Peki kaç çeşit saç ekim tekniği vardır? Saç ekim teknikleri ana olarak kendi içinde ikiye ayrılıyor. Fue, yani tek tek köklerin arkadan toplanması ve foot dediğimiz daha eskiden beri olan enseden bir parça derinin kesilip o bölgedeki saçların toplanmasıyla kendini gösteriyor. Ama günümüzde en sık kullanılan fue yöntemi de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunlar da kanal açma tiplerine göre değişiyor. Safir fue adlı saç ekim tekniği ve DHI, yani kalem tekniği olarak bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Evet, bayağı iş ilerledi esasında, değil Evet, mi? yıllar içinde çok gelişti. Ama sürekli, bilmiyorum, ekran başındaki izleyicilerimiz de bence şu anda benimle aynı fikirde olacak. Dışarı çıktığımda, yani sağa sola baktığımda sürekli saç ekimi yapılmış turistleri görüyoruz İstanbul var. sokaklarında. Evet. Esasında o kadar alıştık ki biz onlara, İstanbul'un kedileri kadar alıştık. Evet, yabancılar da havaalanında aynısını çok görüyor mesela. Kesinlikle, evet, hani sürekli bir bant. Evet. Belli ki hani saç ekilmiş. Akın akın insanlar, dünyadan insanlar Türkiye'ye geliyor bunun için. Aynen öyle. Ve herkes çok memnun gidiyor, çok mutlu gidiyor. Evet. İşte bazen ikinci seans gerekiyor sanırım. Evet, bazen olabiliyor. İyileşme sürecinde biraz anlatabilir misiniz Orçun Bey? İyileşme sürecinde önce ekim bölgesinin hemen sonrasındaki, ekimden sonraki günde yıkamasını yapıyoruz. Sonrasında vücuttaki her yarada olduğu gibi o ekim bölgesindeki ufak yaralarda da kabuklanmalar oluyor. Fotoğraflarla gün be gün kişinin takibini yapıyoruz. Beraber süreç nasıl gidiyor onu değerlendiriyoruz. Yıkamasından sonra gerekirse, ihtiyaç olursa kabuk yıkamasını da beraber yapıyoruz. Aslında rahat, kolay bir süreç. Sadece bir iki gün evde vakit geçirmesi kişinin daha iyi oluyor. Peki mesela diyelim ki yurt dışından geldi. Ne kadar kalması gerekiyor İstanbul'da? Genelde 2 gece 3 günlük bir süreçte her şey halloluyor. Ve gönderiyorsunuz. İlk gönderiyoruz. Kabuk yıkaması için de genelde video gönderiyoruz. Çünkü ilk yıkamayı beraber yapınca kabuk yıkaması da ona biraz benzediği için kişi kendi başına onun biraz üstesinden gelebiliyor. Sonra zaten iyi bir bakımla, iyi bir beslenmeyle Aynen hayatına öyle. devam Hayata ediyor. devam ediliyor. İş hayatına ne zaman başlayabiliyor? Aslında teknik olarak ikinci, üçüncü gün kişi işine dönebilir. Ancak Eskisi kadar şişmeler olmuyormuş herhalde sizin tekniğinizle bir tık alakalı. daha az, verilen ilaçlar, kullanılan tekniklerle bir tık daha az olsa da yine de her şekilde bir miktar şişme oluyor. Kişi bunun görsel durumundan rahatsız olmayacaksa aslında ikinci, üçüncü gün işe dönebilir. Ancak ekilen köklerin bir hafta cilt altına oturması gereken bir süremiz var. Bir darbeyle, bir sürtünmeyle bu kökler buradan çıkabiliyorlar. Evet. Yani Önemli, çok önemli. Çok önemli. En önemli durumlardan biri bu. O kadar emek veriliyor çünkü. Boşa gitmesin. Boşa gitmesin. O yüzden kişi dikkat edebilecekse, o hafif şişlik görüntüsü de kendisini rahatsız etmeyecekse aslında ikinci, üçüncü gün işine dönebiliyor. Evet, öyle olduğu zaman sanki bana geliyor hep. Sadece saç ekimi için söylemiyorum bunu. Daha hızlı hayata geri dönüldüğünde, yani rutinine geri döndüğünde, işine, ya normal hayatına sanki daha çabuk iyileşiyor. Daha olumlu bir etki oluyor. Kesinlikle yani öyle. Hasta modunda evde yatan, muhakkak tabii yatması gerekiyorsa yatar ama hani biraz fazla yatanlar bence dezavantajlı oluyor bu durumda. Bu sefer her ayrıntıya daha fazla dikkat etmeye başlıyorlar, Değil mi? takılıyorlar. Takıntılar. Evet. Sürekli mesela sizi arar. Evet, çok sık oluyor. Değil mi? Oluyor yani. Kesinlikle. Tahmin ediyorum işte ne oldu, ne bitti diye. Evet. Öbür türlü takıntı olmayacak, işine gücüne bakacak Rahat, ve aynen. süreci geçirecek. Rahat bir süreç. Sonra kaç ay sonra gerçek kendi saçları çıkmaya başlıyor? Çünkü bir dökülme oluyor. Bir dökülme oluyor. Evet. Ekildikten sonra ilk 2 ay ekilen saçlarda biz şok dökülme denen bir durum bekliyoruz. Ekilen saçların dökülmesini bekliyoruz yani. Sonra 3. ay gibi saçlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar. 6. ayda sonuçların ortalama %50'si oturmuş oluyor.
Bir senenin sonunda %80-90 oturuyor ama saç ekiminin %100 tamamlanması 1,5 sene 18 aylık bir süreç. Bu herkeste %100 aynı olmayabiliyor. Değişebilir. Bazı kişilerde 7. ayda iyi sonuç alırız, bazılarında 12. 13. ayda alırız. Sabredildiği zaman 1,5 sene içinde oturan bir süreç ama 6. ay gibi artık gözle görülür farklar almaya başlıyoruz. Ne güzel, çok güzel bilgilendirdiniz Orçun Bey. Her ediyorum. zaman bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de Teşekkürler. teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.